Bir gün Japonya Dünya Kupası'nı kazanacak. Bu bir tahmin değil. Birçok futbol insanına göre sadece zaman meselesi. それでは続いて石井さんありがとうございます。 Çünkü bazı ülkeler başarıyı arar. Japonya ise başarı üreten bir sistem kurar. Bugün dünya futboluna baktığımızda gözler genellikle Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa ve İspanya gibi geleneksel devlerin üzerindedir. Dünya kupaları, efsaneler ve unutulmaz anlar bu ülkelerin etrafında şekillenmiştir. Japonya ise uzun yıllar boyunca bu hikayenin dışında kaldı. For the second time in the space of a dozen second half minutes. And Brazil well on their way to throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup. Pasifik Okyanusu'nun ortasında futboldan çok beyzbolun konuşulduğu bir ada ülkesiydi Japonya. Uzun yıllar boyunca Dünya Kupası onlar için ulaşılması zor bir hayaldi. Avrupa'nın devleri, Güney Amerika'nın efsaneleri vardı. Japonya ise futbol dünyasının kenarında duran sessiz bir öğrenciydi. Ancak Japonlar bir şeyi çok iyi biliyordu. Büyük başarılar bir gecede ortaya çıkmaz. Tarih 28 Ekim 1993 yılı. 1994 Dünya Kupası Asya elemeleri final turu. Yer: Doha, Katar. Maçın son dakikalarına Japonya 2-1 önde giriyordu. Bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacaktı. Ancak uzatma dakikalarında Irak korner kazandı. Dakikalar 90 artı iken Iraklı oyuncu Jafar Omran kafa golünü attı ve skor 2-2 oldu. Bu golle Japonya Dünya Kupası biletini kaybetti. Yerine son anda Güney Kore katıldı. Olay Japonya'da o kadar büyük yankı uyandırdı ki bugün bile Doha'nın acısı, Doha no Higeki olarak anılır. Maç bittiğinde sadece bir turnuva kaçırılmamıştı. Bir ülke hayal kırıklığı yaşıyordu. 韓国とサウジの次第ですが、先ほどもお伝えしましたように、サウジ、韓国どうやら終了したようで、共にサウジと韓国が勝ちましたので、その結果、韓国 Fakat Japonya'nın hikayesini farklı yapan şey tam da burada başlar. Birçok ülke böyle bir yenilgiden sonra suçlu arardı. Japonya ise aynaya baktı. Soruları farklıydı. Neden kaybettik? Değil. Dünyanın en iyisi olmak için ne eksik? İşte bu soru. Japon futbolunun geleceğini değiştirdi. 1993'te Japonya Profesyonel Ligi kuruldu. Altyapılara yatırım yapıldı ve çocuklara büyük hayaller kurmak öğretildi. Futbol artık sadece bir oyun değil, ulusal bir proje haline gelmişti. Japonya'nın amacı bir sonraki Dünya Kupası'na katılmak değildi. Amaç bir gün Dünya Kupası'nı kazanmaktı. Bu hedef o kadar ciddiye alındı ki Japon Futbol Federasyonu yıllar önce kamuoyuna açık şekilde dünya şampiyonu hedefini duyurdu. O dönem birçok kişi bunu gerçekçi bulmadı. Ancak Japonlar için önemli olan insanların ne düşündüğü değildi. Önemli olan plana sadık kalmaktı. Yıllar geçti ve sonuçlar gelmeye başladı. Onlara artık Samurai Blue deniyordu. Çünkü onlar sadece futbol oynamıyordu. Disiplin, sabır ve kararlılığın sahadaki temsilcileriydi. Japon futbolcular Avrupa'nın en büyük liglerinde boy göstermeye başladı. Almanya'da, İngiltere'de, Nakataru hits it! And he crowns his day!
his first goal for Bolton Wanderers, and my how he's deserved it. İspanya'da, İtalya'da, Parte proprio Onda, scavalca la barriera! 2-0 Milan! Un 1-2 mortifero nel giro di pochissimi secondi! Prima Deulofeu... bir zamanlar Avrupa futbolunu uzaktan izleyen Japonya artık Avrupa'nın içinde yer alıyordu. Daha da önemlisi Japon futbolunun kimliği oluşmaya başlamıştı. Disiplin, takım oyunu, bitmeyen mücadele, taktik, sadakat ve sürekli gelişim. Bu özellikler Japon kültürünün sahadaki yansımasıydı. Son yıllarda Dünya Kupalarında gördüğümüz sonuçlar da bunun bir göstergesi oldu. Japonya artık turnuvalara katılan bir takım değil, rakiplerin çekindiği bir takım. Devleri zorlayan değil, devleri yenebilen bir takım. Ancak Japonya'nın en büyük avantajı bugünkü kadrosu değil, yarınki kadrosu. Çünkü sistem çalışmaya devam ediyor. Her yıl yeni oyuncular yetişiyor. Her yıl daha fazla genç Avrupa'ya gidiyor. Her yıl bilgi, tecrübe ve kalite birikiyor. Belki Japonya yarın Dünya Kupası'nı kazanamayacak. Belki önlerinde hala aşmaları gereken engeller olacak. Ama tarihte bize şunu gösteren çok fazla örnek var. Doğru sistemi kuran ülkeler er ya da geç başarıya ulaşır. Ve Japonya'nın hikayesi yalnızca futbolun hikayesi değildir. Bu, sabrın, planlamanın ve onlarca yıl boyunca aynı hedefe yürüyebilmenin hikayesidir. O yüzden birçok insan Japonya'nın bir gün Dünya Kupası'nı kazanacağına inanıyor. Çünkü bazı ülkeler yıldız oyuncular üretir. Japonya ise her nesilde daha iyi çalışan bir sistem üretir. Ve bazen kupaları yıldızlar değil, sistemler kazanır. Bugün hala Dünya Kupası'nı kazanamadılar. Ama artık kimse Japonya'yı küçümsemiyor. Çünkü uzak bir adadan çıkan bu hikaye bize şunu öğretti. Büyük hayaller için büyük bir geçmişe değil, vazgeçmeyen bir geleceğe ihtiyaç vardır. Ve belki de bir gün Doha'da dökülen gözyaşları Dünya Kupası'nın altında mutluluk gözyaşlarına dönüşecek. O gün geldiğinde dünya şunu hatırlayacak. Bir zamanlar futbolda sıradan görülen uzak ada Japonya, imkansız denilen hayalin peşinden yürümeyi hiç bırakmadı. It's a brilliant counter attack. You can't leave him alone. We know how good he